Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte öyle kolay börek tarifi hazırlayacağız ki sadece dakikalar içinde yapabileceğiniz ve hiçbir aşamasında hiçbir zorluğu olmayan bir börek tarifi hazırlayacağız. Kesinlikle her zaman yapmak isteyeceğiniz ve kolaylığına ve lezzetine hayran kalacağınız muhteşem bir börek tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Önce suyumuzu ve sütümüzü kabımızın içine alalım. Bardak ölçülerim 200 mg'dır. Bilginize arkadaşlar. Bir pakette toz maya ilave ediyorum. Ve mayamın aktifleşmesi için 10 dakika bekleteceğim. Evet, tamam, yeterli. Ağzını kapatalım, 10 dakika bekletelim. Evet, tamam, yeterli, bir 10 dakika aktifleşti mayamız. Hemen üzerine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve unumu ilave etmeden önce bir karıştırmak istiyorum ki şekerim ve tuzum erisin. Evet, tamam, yeterli. Burada 6,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumu bir 5 dakika yoğurdum pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Evet, 6,5 su bardağı unumun da 5,5 su bardağını kullandım. 1 su bardağını kullanmadım, bilginize. Evet, burada 6 tane soğanım var. Kabuklarını soydum ve yıkadım. Şimdi doğramaya başlayalım. Ortasından bu şekilde bir bıçak atıyorum ve doğramaya başlıyorum. Evet, soğanlarımızı ince olacak şekilde doğrayalım arkadaşlar. Ben elimde doğruyorum. Tahtada doğramayı sevmediğim için sizler dilerseniz tahtada da doğrayabilirsiniz. Soğanlarımızı daha küçük de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde sevmiyorsanız, ama bu şekilde doğrarsanız, yani bu büyüklükte, daha güzel oluyor böreğimizin içinde. Evet, tamam, soğanlarımın hepsine doğradım ve bitirdim. Evet, şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim ve ocağımızın üzerine alalım. Yumuşayıncaya kadar pişirelim soğanlarımızı. Evet, soğanlarım yumuşayıncaya kadar pişti. Şimdi salçamızı ilave edelim. Böyle kaşığımızın ucuyla salça ilave ediyorum. Fazla da salça ilave etmeyin. Güzel olmuyor böreğimizde arkadaşlar. Böyle salça salça kokuyor ve o da güzel bir lezzet vermiyor böreğimizde, bilginize. Evet, şimdi salçamın kokusu çıkana kadar 1-2 dakikada soğanlarımı salçamla kavuracağım. Evet, tamam, yeterli. Salçamızın kokusu çıktı. Böyle yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da toz biber ilave ediyorum. Hemen karıştırıp ocağımın altına kapatacağım. Baharatlarımızın fazla yanmaması lazım. Çünkü baharatlarımız fazla kavrulursa
Böyle acımsı bir tat veriyor arkadaşlar. O acımsı tadı almamamız için fazla kavurmamalıyız. Baharatlarımızı ilave ettiğimizde. Evet, hemen yan tarafa alacağım. Soğanlarımın tamamen soğuması lazım. Evet, hamurumuz mayasını aldı. Hemen böyle havasını alalım. Kesinlikle hamurunuzun havasını alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz böreğimizi yerken böyle maya maya kokuyor. O kokuyu almamak için kesinlikle havasını alın. Evet, şimdi masamın üzerine birazcık un alıyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Evet, şimdi iki eşit beze haline getirelim hamurumuzu. Evet, tamam. Şimdi hamurumuzu tepsimizin genişliğinde açmaya başlayalım. Evet, hemen biraz üzerine un alalım ve merdanemizle açalım. Evet, tamam, yeterli. Tepsimizin içine alalım. Evet, tepsimin içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi hamurumuzu oklavamıza saralım ve tepsimizin içine alalım. Evet, oklavamın üzerine alırken hamurumu birazcık unlamalıydım. Yapıştı oklavama. O yüzden de birazcık zor çıktı. Sizler oklavanıza sarmadan önce birazcık unlayın arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet, şimdi bu şekilde hamurumuzu düzleyelim ve iç harcımızı ilave edelim. Hemen iç harcımı bir karıştırmak istiyorum. Evet, şimdi eşit olacak şekilde ilave edelim. Şimdi hamurumuzun her tarafına eşit bir şekilde dağıtalım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi 200 gram kaşar ilave ediyorum. Kaşarımı daha önceden rendelemiştim. Evet, tamam. Şimdi tepsimi yan tarafa alıyorum ve diğer hamurumu da bir önceki gibi tepsimin genişliğinde açacağım. Evet, biraz tezgahımın üzerine unluyorum ki hamurumuz yapışmasın.
Evet, bu şekilde önce elimle bastırıp büyütüyorum. Sonra merdanemizi açalım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi oklavamın üzerine almadan birazcık unluyorum ki yapışmasın. Evet, bakar mısınız? Unlayınca yapışmadı. Bir önceki hamurumu oklavamın üzerine almadan önce unlamadığım için yapıştı. Dediğim gibi oklavanızın üzerine almadan hamurunuzu birazcık unlayın ki yapışmasın. Evet, şimdi yine düzleyelim. Evet, şimdi kenarına bu şekilde parmak uçlarımızla bastıralım ki açılmasın. Evet, şimdi üzerine temiz bir sofra bezi kapatıp 20 dakika tepsi mayası yapacağım bilginize. Evet, 20 dakika tepsi mayasını aldı böreğimiz. Şimdi yumurtamızı ilave edelim. 2 tane yumurta sarısı kullanıyorum üzeri için. Evet, şimdi her tarafına eşit bir şekilde yumurta sarımızı dağıtalım. Evet, tamam. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra böreğimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginize. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, şimdi bir 15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra dilimler haline getirip iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, böreğimiz yeterince dinlendi. Şimdi dilimler haline getirelim. Evet, hemen böyle bir dilim çıkartalım ve iç dokusuna da bakalım. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani pamuk kadar yumuşacık bir börek tarifi oldu. Hemen böyle bir dilim daha çıkarmak istiyorum. Yani kesinlikle lezzetine hayran kalacağınız bir yumuşacık börek tarifi oldu. Hem de dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz. Evet, hemen böyle iç dokusunu da açıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Hiç de hamursu da değil, tel tel poğaça gibi kabaran börek tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim arkadaşlar.
hem de yapılışı da çok kolay ve asla sizi uğraştırmayacak bir börek tarifi kesinlikle. Benim sürekli hafta sonu yaptığım börek tarifi kesinlikle hiçbir zorluğu olmayan ve dakikalar içinde hazırladım. Sizler de asla zorlanmadan dakikalar içinde bir tepsi börek elde edeceksiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın.